Bu videoda Pakistan'ın bu ücra dağlarına nasıl geldiğimi ve buradaki ilk günlerimi... Bu yaptığım yolculuk dünyanın en tehlikeli sayılan yollarından birisiydi. Bu dağların eteklerinde yaşayan halkları ve inanışlarını ve Pakistan'ın dağlarla çevrili bu vadisinde neler yaptığımı paylaşacağım. Bu yolda benim dışımda yürüyen bir turist yok. Gelin bakalım bu dağlarda beni ne sürprizler bekliyor. Ben ilk geldiğimde şu dağların tepesindekileri kar sanmıştım ama bunların hepsi buzul. Günaydın. Bugün resmen gözümü Pakistan'ın dağlarında açtım. İslamabad'dan yaklaşık 15-16 saatlik bir yolculuk sonrası Hunza'ya vardım. Bu arada bu yaptığım yolculuk dünyanın en tehlikeli sayılan yollarından birisiydi. Karakurum Highway diye geçiyor. Ben otobüse gece bindim. O yüzden pek anlamadım. Ama güneşin doğmasıyla ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettim. Bir kenarı dağlar ve dağlardan sürekli taşlar düşüyor. O yüzden yollar kapanıyor. Diğer tarafı da uçurum ve incecik bir yol. Ben böyle Pakistan videolarını izlerken bu yolu görüyordum ama nedense bu yoldan geçeceğimizi unutmuşum. Yani belki yol telaşındandır. Zorlu bir yolculuk sonrası Hunza'ya vardım. Bence o yola göre güzel bir yolculuktu. Yani en azından sapasağlam vardım. Ve buraya gelince gerçekten o yola değdiğini anladım. Yani buranın masalsı bir görünümü var desem gerçekten abartmış olmam. Hunza Vadisi tamamen dağlardan oluşuyor ve yüksekliği 6000-7000 metreden fazla birçok dağın zirvesiyle çevrili. Ve şu an benim kaldığım yerden bütün zirveleri görebiliyoruz. Ben şu an Hunza Rihle Otel'de kalıyorum. Sağ olsun buranın sahibi beni davet etti ve buraya bayıldım. Gerçekten muhteşem bir yer. Zaten biliyorsunuz buraya gelmemdeki ilk amaç bu dağları görmekti ve şu an burada olduğuma inanamıyorum. Neyse şimdi şöyle yapalım. Size hemen bir oda turu attırayım. Çünkü odam da çok güzel ve size göstermek istiyorum. Şimdi burada giriş kapısı var. Giriş kapısının yanında kocaman bir salon var. Ben bu görüntüyü çok sevdim. Yani hem yüksek tavan olması hem ahşap malzemenin kullanılması bence çok hoş bir görüntü vermiş. Benim odam panoramik şekilde bütün zirveleri görüyor. Böyle çok güzel, çok rahat bir yatağım var. Buranın manzarası zaten efsane. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi otelin terasından bu zirveler daha net gözüküyor. Burası Ultar. Hemen yanında Ladyfinger var. Şurası Diran. Şurası Rakaposhi. Ve en sonda da şurada şöyle daha net gözüküyor. Burası da Golden Peak. Şurası da benim odam. Benim odamdan böyle bütün zirveler gözüküyor. Muhteşem. Şimdi hazırlandım, çıkıyorum. Bu otel biraz yukarıda, dağların karşısında olduğu için. Şimdi merkeze birisi beni bırakacak. Birisinden rica ettim. Aşağıya onunla ineceğiz. Sonra da Hunza Vadisi'ni birlikte keşfedeceğiz.
traditional cap. Traditional cap. Yes. How much is that? This 800 rupees. 800. 600 rupees. This is all from Hunza? Mostly from Hunza, ma'am, because we are representing all over Pakistan. Because all traditions we represent here. Seen from Balochistan, like we have a tradition of Balochi and we have a tradition of Sindhi. So mostly from Hunza is gem and jewelries like cutting stone and shawls also here made in Hunza, yes. And, Kashmir? Kashmiri shawls, like these are Kashmiri shawls. These are local shawls made. And like these are Sindhi from Sindh. This, yeah, yes, ma'am. This is from Sindh. This dress from Sindh. And some dresses from Balochistan. Balochi dress is a different design. Evet, Hunza Vadisi'ni gezmeyi Kerimabat'ın pazarından başladım ve kendimi biraz alışverişe kaptırmış olabilirim. Bakın neler aldım. Böyle bir şapka aldım. Bu buranın geleneksel şapkasıymış. Sonra şöyle bir cüzdan aldım. Biraz cüzdan hastalığım var. Ama bunların hepsi el emeği ve buradaki kadınlar yapıyormuş. Bir de şöyle 2 tane kapı süsü aldım. Bir anneme, bir de bana. Burada kaşmirden, ipekten yapılan bir sürü şallar ve kıyafetler var ve hepsi çok güzel. Ama bütün paramı bugün bitirmek istemediğim için onları daha sonra alacağım. Bu arada bunları aldığım yerdeki adamla sohbet ediyorduk. Ve işte nerelisin dedi, tek mi geziyorsun dedi. Evet dedim. Nasıl hissediyorsun dedi geldiğinden beri. Dedim aslında gayet iyi hissediyorum. Yani Türkiye'de Pakistan'a gideceğim deyince herkes çok tepki vermişti. İşte asla gitme oraya, başına kötü şeyler gelir. Ama buradaki insanlar böyle bana çok misafirperver davranıyor. Ve dedim hani şu an gayet iyi gidiyor. Evet dedi, bunu çoğu turistten duyuyoruz dedi. Pakistan'ın medyadaki imajı çok kötü yansıtılıyor ve Batı medyası sadece kötülükleri öne çıkartıyor dedi. Ama insanlar buraya gelip gezince öyle olmadığını görüyor dedi. O yüzden sana da sordum dedi. Gerçekten böyle medya öyle bir yansıtıyor. Sanki böyle sokakta silahlı adamlar bekliyor. Kimse dışarı çıkamıyor ya da hiç gezemiyor gibi bir imaj yansıtıyor. Ama ben geldiğimden beri öyle hissetmiyorum. Gelmeden önce duyduklarımla gelip gezip kendi deneyimlerim bambaşka. Bir önceki videoda da birkaç kişi eleştirmişti. İşte tek başına gezemiyorsun ki, yani nasıl güvenli diyorsun diye. Bakın şu an tek geziyorum ve hala aynı şeyi söylüyorum. Yani bu medyada yansıtılan kadar tehlikeli olmadığı, en azından 2 haftada bunu hissederdim o kadar tehlikeli olsa. Elbette ben turistik yerleri geziyorum şu an ama siz de gelirseniz turistik yerleri gezeceksiniz. Yani İslamabad'dan başladım, Gilgit'e gittim. Şimdi de Hunza'dayım. Hunza zaten en turistik yerlerinden birisi Pakistan'ın ve Pakistan'ın en yüksek okuma yazma oranına sahip olan yeri. Bunları aldığım yerdeki adamla da onu konuşuyorduk. Buradaki insanlar çok eğitimli. Burada gece bile dışarı çıksan hani kimse sana dönüp bakmaz ve kadınların burada iş gücüne katılımı çok yüksek dedi. Zaten burada birkaç tane daha video yapacağım ve buradaki hayatı biraz daha göstermek istiyorum. Ben de ona hani güneyi nasıl diye sordum. O da biraz daha farklı ama şehirlerde bulunduğun sürece insanlar hep böyle sıcakkanlı davranacaktır sana dedi. Bilmiyorum, oraları da göreceğiz. Eğer orada kötü bir şeyle karşılaşırsam mutlaka söylerim. Ama size daha böyle objektif bir Pakistan deneyimi sunmaya çalışıyorum. Neyse, şimdi bir kafeye geldim. Bir kahve içiyordum. Şöyle biraz dinleneyim dedim. Kahvemi bitirdikten sonra burada 2 tane kale var. Onlardan bir tanesine gideceğim. Yaklaşık 1000 yıllık tarihi olan bir kale ve gerçekten çok güzel, çok büyük. Ben de fotoğraflardan gördüm. Gidip biraz oraya gezmek istiyorum. Orası da bu bölgenin tam karşısında kalıyor. Ve biraz sokakları yürüyeyim, sokakları hissedeyim istiyorum ve size de göstereyim.
geldiğimde şu dağların tepesindekileri kar sanmıştım ama bunların hepsi buzul. Zaten burası çok fazla buzula sahip bir bölge. Ya bu arada dağlarda olduğum için o kadar çok su içmeme rağmen hala böyle boğazım kuruyor ve normalde içtiğimin 2 katı su içiyorum. Sürekli dudaklarımı nemlendiriyorum, yüzümü nemlendiriyorum ama nafile. Ama yapacak bir şey yok. Dağların da böyle bir olayı var sonuçta. Yine de çok güzeller bence. Şu manzaraya bakar mısınız? Şöyle bir yol buldum. Bu vadinin böyle kenarından yürüyeceğim. Şu köprüden geçeceğim ve böyle kaleye ulaşacağım. Bu yolda benim dışımda yürüyen bir turist yok. Birkaç tane böyle amcaya rastladım. Zaten niye yürüsünler? Benim için güzel bir trekking oluyor ama onlar böyle taksiyle geziyor genelde. Sokakları göstereyim dedim ama bildiğin dağ taş gösteriyorum. Ben bu yolu sokaktan tahmin etmiştim. Vadi yoluymuş. Güzel oldu. Bugünkü trekkingimizi de yaptık. Selamünaleyküm. Altitude. Altitude का रास्ता ये ऊपर से था गलत आ गई Here, no? Here is a Serena entrance but here Okay. is a altitude entrance. Okay. Bu keyifli yürüyüş sonrası Altit köyüne vardım. Küçük hediyelik dükkanları, dar taş sokakları ve sokakta oturan insanlarıyla karşıladı beni. Bu köyde Buruşo halkı yaşıyor. Bu halkın kendine ait Buruşiski dili var. Ve bu dil hiçbir dil ile akrabalık göstermiyor. Bu dilin dünyadaki en izole dil olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Bu halkın kökenleri tam olarak bilinmese de Büyük İskender'in ordusunun bir parçası olan Yunan askerlerinin soyundan geldiği iddia ediliyor. Buruşo halkı yaklaşık 300 yıldır Müslüman. Aga Han tarafından yönetilen İsmaili mezhebine bağlılar. Bu mezheple ilgili bilgiler de beni çok şaşırttı. Örneğin İsmaili mezhebinde kız ve erkek çocukların okuması farz sayılıyor ve herkes çocuğunu okula göndermek zorunda. Hunza'daki okuma yazma oranının yüksek olmasını da buna bağlıyorlar. Ve bu konuya daha sonraki videolarda daha çok değineceğim. Ayrıca Hunza halkının yaklaşık 100 yıl yaşadığına dair bir inanış da var. Bunu vadide daha sağlıklı beslenmeleri, daha az strese maruz kalmaları ve temiz havaya bağlıyorlar. Örneğin bu kadının 99 yaşında olduğunu söylediler. Ben biraz bu köyün merkezinde oturup etrafı izledikten sonra Altit Kalesi'ni ziyaret ettim. Hunza'nın hükümdar ailesi Mirler tarafından Nagar'ın Mirlerine güç gösterisi olarak inşa edilen bu kale yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip. Yüksek bir uçurumun tepesine inşa edilen bu devasa yapı sadece saldırılara maruz kalmamış. Aynı zamanda birçok deprem de görmüş. Kulenin tepesinde durmak bana konumunun ne kadar kritik olduğunu hatırlattı. Çevresindeki dağları, ormanları, nehirleri kolayca görebiliyor. Ben de bu kulenin tepesinde biraz vadiyi izledikten sonra yine köy meydanına gittim. Meydanda oturdum, sokaktaki insanları izledim ve onlarla selamlaşıp konuştum. Ve günü bu havuzun yanında batırdım. Evet, şimdi otele geldim. Kendime güzel bir margarita sipariş ettim.
Çünkü çok fazla baharatlı yemek yiyorum ve gerçekten midem bu konuda birazcık şikayetçi. O yüzden bugün İtalyan yemeği yiyeyim dedim. Ve şu an karşımda dağlar var. Manzara çok güzel. Evet, şimdi odaya geldim ama burnum görüyor musunuz? Tıkandı ve tamamen yükseklikle alakalı. Ve her yerim o kadar çok kuruyor ki. 10 dakikada bir krem sürüyorum desem yalan olmaz. Sanırım sprey kullanacağım burnum için çünkü inanılmaz tıkandı. Yorulmuşum bu arada. Çünkü bugün epey yürüdüm o vadiden ve çok güzeldi. Ve otele gelince işte yürüdüğüm yolu söyledim. Dediler hani hiçbir turist oradan yürümüyor. Hep lokaller yürüyor. Nereden buldun o yolu falan dediler. Aslında çok basit. Google Maps'ten baktım yani. Ama yürüyerek gezmeyi çok seviyorum. Her yeri görüyorum. Böyle adım adım geçiyorum ve gittiğim yeri daha iyi tanıyorum. Ya en azından ben öyle hissediyorum. Neyse bugün şimdi edit yapacaktım ama şu an hiç halim yok. Bir de nefes alamıyorum burnumdan. O yüzden güzelce yeşil çayımı içeceğim. Ondan sonra da yatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. Dilerseniz süper teşekkürle de teşekkür edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Bay bay.